Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte görmüş olduğunuz gibi kurabiye canavarlı berelerimizden yapacağız. Model anlatımımız 6-12 aya göre olacak. 1-3 yaşa göre ölçüleri de sizinle paylaştık. Siz de deneyerek, ölçerek istediğiniz ölçülerde berelerinizi yapabilirsiniz. Şimdi video anlatımına başlayabiliriz. Bu bereleri yaparken kullandığım ip bu şekilde Nako Elite Baby. Kullandığım tığ numarası da 2 numara. Şöyle görmüş olduğunuz tığlardan. Şöyle renk kodunu da göstereyim. Bere ölçülerini paylaşayım sizinle. Şöyle ben not almıştım. Yeni doğan 3-6 ay, 6-12 ay, 1-3 yaş ve 3-10 yaşa göre şapka baş çevresi ve boy ölçüsünü sizinle bu şekilde paylaşayım. İsterseniz siz de bu şekilde not alabilirsiniz. Tabii ona göre berelerinizi yapabilirsiniz. Şimdi modelimizin başlangıcında önce sihirli halkamızın içerisine 12 tane trabzan yapacağız. Şöyle sihirli halkamızı yapıyoruz ve şöyle bir zincir, 2 zincir çektikten sonra 12 tane sihirli halkamızın içerisine trabzan yapıyoruz. 1 2 12 tane trabzanımızı yaptık. Şöyle ipimizi sıkıştırıyoruz ve ilk yaptığımız zincirin tepesine batıp sıramızı kapatıyoruz. Şimdi 2 tane daha zincir çekiyoruz ve her boşluğa 2 tane, toplam 24 tane trabzanımız olacak şekilde şöyle aynı boşluğa 1, yanına 2, aynı boşluğa bir tane daha. Yani bu sıramızda her boşluğa 2 tane trabzan yapıyoruz. Toplam bu sıramızda 24 tane trabzanımız olacak. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım ve bir diğer sırayla videomuza devam edelim. Şöyle şu an 23 tane trabzanımız oldu ve son boşluğa en başta yaptığımız tek vardı ya, onun çiftini yapıp toplam 24 tane trabzanımız oldu ve şuradaki ilk zincirimizin tepesine batıp ikinci sıramızı da kapatıyoruz. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz ve yine hemen ilk boşluğumuza batıp şöyle bir trabzan yapıyoruz. Yanına aynı boşluğa 2 tane trabzan yapıyoruz. Bu sıramızda şimdi bir yanına tek yapıyoruz. Bir yanına çift, bir tek, bir çift yaparak toplam 36 tane trabzanımız olacak şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Şöyle tekten sonra çift yapıyoruz. Bu şekilde tek çift, tek çift şeklinde sıramızı tamamlayalım. Şöyle tek yapmıştık. Son çiftimizi de yapıp sıramızı bitiriyoruz. Ve şöyle hemen ilk zincirimizin tepesine batıp sıramızı bitiriyoruz ve 2 zincir çekip bir diğer sıramıza başlıyoruz. Bir tek bir çift yaptıktan sonra şimdiki sıramızda yine hemen zincirimizin dibine bir tane trabzan yapıyoruz. Hemen yanına bir çift yapıyoruz. Aynı boşluğa bir tane daha ve yanına 2 tane tek yapacağız. Yani bir tek, hemen yanındaki boşluğa bir tek ve bir diğer yanına çift. Bu sıramızda 2 tek bir çift yapacağız. Şöyle yine bir tek, yine bir tek ve bir çift. Bu şekilde
Bu sıramızı da tamamlayalım. Diğer sıramıza geçelim. Sıramızın sonuna geldik. Son çift trabzanımızı yaptıktan sonra şuradaki son kalan boşluğumuza bir tek yapıp toplam 48 tane trabzan yapmış oluyoruz bu sıramızda. Yine 2 zincir çekiyoruz ve hemen zincirin dibine bir trabzan yapıyoruz. Hemen yanına bir çift yapıyoruz. Bu sıramızda da 3 tek bir çift yapacağız. Şöyle hemen yanına bir tek, yanına bir tek ve yanına bir tek. 3 tane tek yapıyoruz. Daha sonra yanına bir çift trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bu sıramızı da 3 tek bir çift yaparak tamamlıyoruz. Daha sonra sıra sonuna geldiğimizde yine zincirin tepesine batıp sıramızı kapatıyoruz. Diğer sırada 4 tek bir çift, bir diğer sırada 5 tek bir çift yaparak modelimizi ilerleteceğiz. Bu berenin büyüklüğünü eğer bebeğiniz yanınızdaysa ya da yapacağınız çocuk yanınızdaysa kafasına ölçerek şu genişliğini yapabilirsiniz. Arttırma işlemlerini o şekilde devam edebilirsiniz. Ben şimdi 6 tek bir çift olana kadar, yani 6 tek bir çift sırası da yapacağım. Oraya kadar modelimi ilerleteyim ve videomuza bu şekilde devam edelim. 6 tek bir çift sıramızı da bitirdik. Şöyle sıramızı kapatalım. Yine ilk zincirimizin tepesine batıp kapatıyoruz. Şöyle bir iki zincir çekelim. Şimdi geri kalan bu 3 tek bir çiftte 60 tane trabzanımız oldu. 4 tek bir çiftte 72 tane, 5 tek bir çiftte 84 tane ve 6 tek bir çiftte toplam 96 tane trabzanımız var şu anda. Şimdi bu arttırma işlemi benim için bu sayı yeterli oluyor. Siz yine dediğim gibi deneyerek arttırma işlemini kendi beden ölçüsüne göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi buradan itibaren toplam 11 sıra bütün trabzanların tepesine sadece birer tane trabzan yapacağız. Yani arttırma işlemi artık yapmayıp şimdi yine zincirimizin tepesine battık ve her boşluğa birer tane bu şekilde trabzan yapacağız. Bu işlemi toplam 11 sıra yapacağız ve daha sonra beremizin kulak kısmının yapımına geçeceğiz. Bu şekilde toplam 96 tane trabzanımız vardı. 96 trabzanımızı 11 sıra her boşluğa birer tane batarak ilerletelim. Arttırma işlemlerimizi bitirdikten sonra şöyle gördüğünüz gibi 11 sıra trabzanımızı yaptık ve bere kısmını bitirdik. Şimdi kulak kısmı için şöyle ayraçlarla önde 34 tane trabzanımı ayarladım. Kulaklar için şöyle 17 tane trabzan ayarladım. Yine bu tabii ki de sizin isteğinize bağlı. Ben 34 tane şu an benim için yeterli. Şimdi kulak yapımı aşamasına geçeceğiz. Kulak kısmına başlarken ayraçla ayırdığımız bu 34 tane ilmeğin hemen yanından şöyle 17 tane de kulak kısmı için ayırmıştık. Şöyle ipimizi şurada önce bir düğüm atacağız. Daha sonra buraya çakma sık iğne yapacağız. Aynı boşluğa, sadece bu başlangıçta yapıyoruz bunu. Şöyle çakma sık iğne yaptık. Daha sonra şöyle buradan itibaren bu birinci ilmeğimiz. Daha sonra 17 ilmeği normal trabzan yapıyoruz. Şöyle 2 3 4 5 17 tane trabzanımızı bu şekilde yapalım. Trabzanlarımızı yaptık. 16. trabzanımızdayız ve şimdi 17. son trabzanımızı yapıyoruz. Bunu da yine aynı şekilde başta yaptığımız gibi çakma sık iğne şeklinde yapıyoruz. Yani şöyle ilmeklerimizi bir alıyoruz. Daha sonra bir tane zincir çekip şöyle örgümüzü çeviriyoruz. Ve burada yine aynı şekilde başlangıçta ve sonda bu çakma sık iğnemizi yapacağız. Birinciye değil ikinciye batıp
hem de eksiltme işlemi yapmış oluyoruz. Bir tane burada eksiltmiş olduk. Şimdi yine aradakileri bu şekilde trabzan yapıyoruz. 3 4 İlk eksiltmemizle beraber şu an 14. trabzandayız ve bir eksiltme daha yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada 15 ve 16 trabzanımız olacak ama onu yine eksiltiyoruz ve bu şekilde yine sonuncuya çakma sık iğne yapıp burada da bir eksiltme işlemi yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yine modelimizi çevirip aynı şekilde birinciye değil ikinciye batıp yine eksiltme işlemi yapıyoruz. Çakma sık iğnemizde aradaki ilmeklerimizi bu şekilde normal trabzan yapıyoruz. Sonda yine aynı şekilde hem eksiltme hem de çakma sık iğne yapacağız. Toplam 13 tane de burada bu sıramızda trabzanımız kalmış olacak. Aynı şekilde böyle eksiltme işlemlerine devam edeceğiz. Biz de bu şekilde eksiltme işlemlerimize devam edelim. Daha sonra videomuza kurabiye canavarının diğer parçalarını yaparak devam edelim. Son kesme işlemimizle beraber yapalım. 5 tane trabzanımız var ve şimdi 3 tane trabzanımız kalacak ve bitireceğiz. Birinciye değil ikinciye batıp çakma sık iğnemizi yapıyoruz. Araya bir tane normal trabzan ve sonuncuya eksiltmiş oluyoruz ve üçüncü ilmeğimizi yapıp bu şekilde kulak kısmını bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi böyle hazır. Şimdi aynı işlemi şurada ayırdığımız 17 tane kulak için ayırdığımız trabzana uygulayacağız. Eksiltme işlemlerini de yine yapacağız ve daha sonra modelimize devam edeceğiz. İki tarafında kulak kısımlarını yaptık. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi çevresini başka bir renk ipimizle geçeceğiz. Burada şimdi ben turuncu renk kullanacağım. Şöyle önce şu ipi şuradan çıkaralım. Şöyle şuradan sıramızı kapatmıyoruz tamamen. Turuncu renk ipimizle, yani hangi renk ip kullanacaksanız o iple şöyle kapatacağız sıramızı ve bir zincir çekelim. Aynı boşluğa bir tane sık iğne yapalım. Bir zincir çekip şöyle her boşluğa birer tane trabzan yaparak etrafını geçeceğiz. Siz isterseniz sık iğne de yapabilirsiniz. Ben böyle trabzan yaparak bütün etrafını geçeceğim. Bu şekilde etrafını geçelim.
Şöyle etrafını geçerken şurada şu örgü işlemi yapacağımız için küçük bir zincir çekme işlemimiz var. Ona da 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekip şuradaki, yani 3 tane ilmeğimiz var diye, şuraya bir tane sık iğne yapıp yine aynı şekilde trabzanlarımıza devam edeceğiz. Bu şekilde bütün etrafını dolanıp videomuza devam edelim. Bu şekilde beremizin etrafını geçtikten sonra turuncu ipimizle şimdi şöyle görmüş olduğunuz gibi antenlerini yapacağız. Biz böyle birkaç tanesini önceden hazırladık. Bir tanesini de birlikte yapalım. Sihirli halkamızın içerisine iki tane zincir çekiyoruz. Daha sonra 1, 2, 3, 7 tane sık iğne trabzan yapacağız. 4, 5, 6 ve 7. Bu şekilde sık iğnemize 7 tane trabzan yaptıktan sonra şöyle yine ilk zincirimizin tepesine batıp şöyle sıramızı kapatıyoruz. Daha sonra yine 2 tane zincir çekip hemen zincirin dibine 1 ve her boşluğa 2 tane trabzan yapıp toplam 14 tane trabzan elde ediyoruz. Sıramızı kapatıyoruz ve yine 2 tane zincir çekip son sıramızda her boşluğa birer tane trabzan yapıyoruz. 14 tane trabzanımız oluyor ve bundan toplam istediğiniz renklerde 4 tane yaptığınızda bere için yeterli oluyor. Bundan sonra da göz kısımlarının yapım aşamasına geçeceğiz. Ve şöyle birleştirip bir zincir çekip görmüş olduğunuz gibi hazırladık modelimizi ve sıra gözlerin yapım aşamasına geldi. Göz yapımıyla videomuza devam edelim. Gözleri yaparken sihirli halkamızın içerisine şöyle 2 tane zincir çekeceğiz. Daha sonra şöyle 1, 2, 8 tane trabzan yapacağız. Sekiz tane bu şekilde trabzanımızı yaptıktan sonra şöyle ilk zincirimizin tepesine batıp halkamızı tamamlıyoruz. Ve 2 tane zincir çekiyoruz. Diğer sıramızda hemen zincirin dibine bir trabzan, yanına her boşluğa 2 tane trabzan yapacağız. Toplam 16 tane trabzanımız olacak. Şöyle aynı boşluğa ikinci trabzan, yine yanındaki boşluğa bir, aynı yere bir trabzan daha. Bu şekilde 16 tane trabzanımızı yapalım. 16 tane trabzanımızı yaptıktan sonra yine ilk zincirimizin tepesine batıp ikinci sıramızda bu şekilde kapatıyoruz. 2 zincir çekiyoruz ve yine aynı şekilde zincirin dibine bir tane trabzan yapıyoruz. Yanındaki boşluğa 2 tane trabzan,
Yanındaki boşluğa bir trabzan. Burada bir tek bir çift yapacağız. Tek trabzanımızı yaptık ya, yanındaki boşluğa bir çift. Bu sıramızı da bu şekilde bir tek bir çift şeklinde yapıyoruz. Daha sonra ilk gözümüzü bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bu sırayı tamamlayınca bir tanesi hazır oluyor. Daha sonra yine aynı şekilde sadece bir sıra fazlayla diğer gözü de yapıyoruz. Çünkü biri küçük, biri bir tık daha büyük olması gerekiyor. Orada da bir tek bir çift yaparak bitirmiştik ya bunu. Burada da diğer sırada iki tek bir çift yaparak sıramızı tamamladığımızda gözlerimiz de hazır oluyor. Şimdi dişlerin yapımına geçelim. Dişleri yaparken şöyle önce düğümümüzü atıp 1, 2, 3, 4, 5 tane, hatta 6 tane zincir çekiyoruz. Daha sonra 1, 2 tane daha zincir çekip hemen şöyle 6 tane, yani şu birinci trabzanımız zincirimize batıyoruz yanındaki. Diğer yanındaki zincirimize batıp yine bir trabzan daha. Yanındaki zincirimize batıp bir trabzan daha. Toplam 6 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. trabzanımızı da şöyle batıp yapıyoruz. Daha sonra bir zincir çekip şöyle çeviriyoruz modelimizi ve birinci diye değil ikinciye batıp şöyle bir çakma sık iğne yapıyoruz. Çakma trabzan da diyebiliriz. Daha sonra bu bir, hemen yanına 2, hemen yanına 3. Şimdi sonunda da bir eksiltme yapacağız. Onu da şu şekilde şöyle bir, hemen yanına batıyoruz bir ve bunu da bir alıp çekiyoruz. Toplam 4 tane trabzanımız oldu. Bir zincir çekip yine öne geliyoruz. 2'ye düşüreceğiz. Bu sefer birinciye değil ikinciye batıyoruz. Bu bir çakma sık iğnemiz. Yine bir ve son boşluktan bir ilmek daha çıkarıp şöyle kapatıyoruz. Ve bir zincir çekip şöyle son 2'den bir alıp bir tane zincir çekip ilk dişimizi yapmış oluyoruz. Bunun büyüklüğüne siz karar verebilirsiniz. Ben mesela şimdi 5 tane yaptım. 6 tane yaptım. Diğerini mesela 5 tane yapacağım. Diğerini 4, diğerini 3 yapıp aynı bu işlemi yapacağım onlarda da. Bu şekilde diğer dişleri de yapalım. Aynı şekilde yine 5 tane zincir çekip burada yaptığımız gibi 5 tane trabzan, daha sonra dönerken onu 3'e, daha sonra tek trabzan kalacak. Küçük olabilir çünkü zaten bunların düzensiz ve bu şekilde gördüğünüz gibi büyüklü küçüklü olması gerekiyor. Şimdi aynı şekilde bu işlemi diğer dişleri yaparak hazırlayacağım. Yani 3 tane daha diş yapacağım. Onları da yine burada 6 zincir yapmıştım. 5 zincir, 4 zincir ve 3 zincirle yapıp uygulayacağım. Ve modelimize bu şekilde devam edelim. Şöyle ben 5 tane zincirle 4 tane zincirli olanı da yaptım. Size küçük de şöyle bir şey göstereceğim. Dişi yaparken, çünkü kesme işlemi yaparken birazcık daha küçük kalıyor. Şöyle ilk düğümümüzü atıyoruz. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. Şimdi 1, 2 trabzandan önce şuraya ilk trabzanımı dibine yapıyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. Ve üçüncü trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu küçük zincirde şöyle bir şey yapabilirsiniz. İlk düğümümü atıp ilk zincirimi çekip şöyle çevirdiğimde çakma sık iğne yapıyorduk ya, şöyle bir işlem yapabilirsiniz. İpi dolayıp, hatta evet şöyle ikinciye batıyorduk ya, yine ikinciye batıyoruz ama bunu trabzan olarak örüyoruz. Daha sonra şurada mesela bir tane kalıyor. Onu da yine aynı şekilde trabzan şeklinde örüyoruz. Yine bir zincir çekip bu sefer son işlemini yapıyoruz. Şöyle bir, şöyle iki. Tek trabzan şeklinde yine yapıp çekebiliriz. Şöyle de yapabiliriz. İsterseniz daha küçük olsun derseniz şöyle, hatta şu şekilde direkt yanındaki zincire batıp şöyle
çekip son dişimizi küçük yapabiliriz. Şöyle son dişimiz de hazır. Şöyle gördüğünüz gibi sıraladığımızda hepsi hazır. Göz bebeği için siyah ipimizle sihirli halkamızın içerisine bir zincir çekiyoruz. Ve şöyle bir sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 6 hatta 7 yapalım. Şöyle 7 tane sık iğne yapıp kapatıyoruz sık iğnemizi. Yine ilk zincirin tepesine batıp şöyle batıp göz bebeğimiz hazır. Bu yeterli ölçüde. Bu şekilde büyük yapmak isterseniz şöyle trabzan yaparak da yapabilirsiniz. Ama şimdi bu küçük göz olacağı için şu kadar yeterli olabilir. Şimdi aynı şekilde yine burada bir tane daha göz bebeği yapıp artık modelimizle ilgili şu parçalarımızı birleştireceğiz ve son haliyle videomuza devam edelim. Parçaları bu şekilde beremize diktik. Şimdi son işlem olarak şöyle gördüğünüz gibi örgü işlemini yapacağız. Bunu da şöyle iplerimizden ben yeşil, turuncu ve mavi renkten 60'er santim şöyle ipten kestim. Ve bunları bu şekilde ikiye katlıyorum. Toplam böyle gördüğünüz gibi 6 tane 60 santimden her renkten kestim bir kulak için. Bir kulak için de yine 6'şer tane her renkten kestim. Bu şekilde ikiye katlıyorum. Ve bunu şurada hani 4 zincir çekmiştik ya. Buradan geçirip örgü işlemini yapıyoruz ve beremiz artık tamamen bitmiş oluyor. Beremizin örgü kısımlarını da yaptık. Bu şekilde 3 renkten yine o çektiğimiz zincir kısmından geçirip kulağını bu şekilde süsledik ve son hali artık hazır. Şöyle size son halinde yine genişliğini ve 24 santim şöyle şuradan ölçtüğümüzde de 17 santim 18 santim uzunluğunda bir bereye sahip olduk. Bu şekilde 6-12 ay ölçüsünde bir model denedik hep birlikte. Yine söylediğim gibi siz genişliğini ve uzunluğunu kendiniz deneyerek ve ölçerek yapabilirsiniz. Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin diyorum ve kanalımıza abone olmayı ve bize yorum yapmayı unutmayın. Tekrar yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın.